Selam millet. Bir pazar akşamı birlikteyiz. Şimdi çok kısa ayar yapacağım. Hemen sonra şeye geçmem lazım. Savaşa. Hatta ayar mayar yapmayacağım çünkü biraz geç kaldım. Direkt savaşa geçeceğim. Rakip güçlü. Geri sayım sesini şu an duyuyorum zaten. Evet. Gidelim. O sırada mesaj gelmiş mi? Taktiğimiz var mı? Yok. Rakibin gücü bizden daha fazlaydı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kenan hoş geldin. Eyvallah, sağ olasın. Link kimseye atmadım valla. Pat diye açtım bir anda. Bir de savaş olduğu için çok şey yapamadım. O yüzden insanların fark etmesi ve gelmesi zor olacaktır. Sesim nasıl bu arada? İyi geliyor mu şu anda? Net mi? Vallahi counter ama vuracağım. Counter mantır dinlemeyeceğiz. Bu da counter ama vuracağım. آزادی بخش باشی تا عشق من Bu okey. Şöyle gidelim. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشی. Buraya gelen olursa diye durdum ama gelen falan yok. Kalıntı da çıktı zaten ortaya. Bizimkiler ortayı kapattığı için alır diye düşündüm. Hiç ortaya yönelmedim. Yani işin gerçeği. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش. پیروزی از آن ماست. Kes babacığım. حمله کنید. باشد که پرچم من Tamam, buraya geliyorlar. Şöyle arkadaşımıza destek olalım. Yetişemeden bizimkiler durdursun. Bu burayı yavaş yavaş alıyor zaten. Bakmama gerek yok. O
da aynı şekilde. 不堪一击。آزادی Güzel. Koydu zaten. 30k şu an geldi. Bu savaşı alacak gibiyiz ya. 46 ile kapışıyoruz. Minas Tirith hoş geldin. Yusuf hoş geldin. Oyuna sıfırdan başlanır mı? Para yatırmayacaksan başlama ya. Bu oyun para yatırmayı isteyen bir oyun. Para yatırmadan olmuyor bu oyunda. Onu net söyleyebilirim. Yatırım yapmadan olmuyor. Çok iyi hesaplar var uygun fiyata satılan. Yani oyuna başlamak istiyorsan uygun fiyatta bir hesap alıp oradan başlayabilirsin. Üzmez. آزادی بخش تا عشق مردم هر Keser misin be? 5 tane kesmiş olacak ha. Vallahi kesiyor. Şu Kiros'a bak be. Parçaladı burayı. Counter mantır hak getire. Hiç af yok. پیروزی از آن نمیاد. ماست حمله کنید Hamle kanıyım. Ne diyor burada acaba? Vallahi alayını aldı. باشد که پرچم من تا Bunu da ابد kesersen بر این yuh سرزمین ya. 7 tane adam falan kesmiş olur. Hatta hiç ölmeden bayağı bir fazla kesmiş olacak aslında. 7'den de fazla. Buraya gelene kadar da çok kesti çünkü. Bunu da kesti bu arada. Bir de bunu keserse daha da yuh yani. باشد که پرچم من تا ابد بر این Vallahi bunu da سرزمین kesecek. افراشته بماند. Keseceğim. Eşitledik. Çat. Vallahi aldım ha. تنوع در مشاوره وحدت در فرهنگ. Adam lobusunu kaçırdı. باشد که پرچم من تا Tam ابد bir بر این canavar ya, سرزمین artık öldürebilir. افراشته بماند. Yakalayamam değil mi? Yakalasam güzel olurdu ama yok. Bari içeride savaşalım da hemen almasınlar. Kiros ölmemek için yemin etmiş. Ya şu tanklığa, dayanıklılığa bakar mısınız arkadaşlar? Counter'larla savaşıyor bir de. Kılıçla kapışıyor. Gerçekten utanması şunu da kesecek yani. Ve kaç tur döndü ya. Vallahi helal olsun. Counter'ım ama vuracağım. Bu da diyor ki Kiros keserse ben de keserim diyor. Vallahi bu da counter'larını çatır çatır kesiyor şu an. Ne yaptık bunlara ya? Canavar mı yaptım ben? Ne yaptım bunları anlamadım ki. Murat hoş geldin. Evet, göçle değişiklikler yine olacaktır.
burası da mesela işte bizi birazcık yıprattı gibi oldu. هر موقع در توان Bakalım. Daha böyle herkesi kendine göre bir eraya gidince ortalık biraz daha güzel olacak diye düşünüyorum. Göç olabilir. Vallahi. Sizi de tebrik ederim. Şu anki yönetim anlayışıyla oynanır Minas Tirith. Çünkü oyunun ödülleri falan da arttı, etkinlik arttı. Daha çok ödül kazanıyorsun. Yani bu bir gerçek. Daha çok ödül kazandıran bir sisteme geçtiler. Yani illaki böyle ama para yatırman neden gerekiyor? Komplar için, güçlenmek için gerekli. Şart. که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته Hepsini keseceğim. Hepsini keseceğim. Şimdi şu okçuyu eleyim ya. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. Bizim Valden'e götürürken bir koruyalım onu da. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. Ya bayağı ezici üstünlük var bu arada şu an. Ama tabii ki burada önemli olan şey هر موقع در توان bunu bir kere götürmek zaten ciddi puan getirdiği için. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید تا عشق من باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. هر باشد که پرچم من تا ابد بر این Abi ne سرزمین katliam yaptım ya. Hepsi bende mi kalıyor acaba merak ettim. باشد که 23 پرچم kişiyi من öldürmüşüm. تا ابد بر این Bizim سرزمین takımda en çok ben öldürmüşüm gerçekten. Şu anda kimsesiz baba benden önde. Yani güzel gidiyor. Bu adam tek mi oynuyor? Bu ne yapmış? Bu nasıl bu kadar puan kasmış? Ya 44 kişi öldürmüş. Bu adam... Bunlardan kaç kişi var acaba? Yani yoklar gibi. Bir garip. Aslında kalabalık da. Bu arada biz daha kalabalığız. Onu net söyleyeyim. Şunları bir keselim de şurayı biraz dağıtayım. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش تا عشق Ama mikrofona vurdum. هرگز پیروزی از آن ماست. حمله کنید. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. Yeterince dayandı çocuklar.
Ban Kulin. Sonra bak Ersen'cim de burada. Abi adamlardan kimse yok ya. Special var. Rachel, Grafos, Hybrid, Mio, Invictus, Hayvelak, Koron. Şu Banku'yu merak ettim, ona vuruyorum o yüzden. Şu an birinci olan. Ya counter olduğu için mızrak iyi vuruyor şu an. 4 kişi var bir de bu arada tabii ki benim burada. Ama yine de kesti. Güzel. Şu Alparslan'a bir vurabilirse güzel olur. Gel gel gel, nereye gidiyorsun? Odaklı dedik de gitmesin. Ah be, patlatsaydım güzel olacaktı. Kimse yok zaten. Buraya gitmiş alıp Astrid. Doğduğum gibi buraya gideceğim. Senatör hoş geldin. Aytaç hoş geldin. Hemen gidiyoruz. Kazanıyoruz. Eziyoruz, parçalıyoruz falan. Şaka bir yana. Abi adamlardaki birinci fena. Nasıl bir katliam yapıyor? Kimleri kesiyor o kadar bilmiyorum ki. Nereye kaçacaksın? Tek atacağım bak, tek. 150K'ya tek. Ah be, 37'de kaldı. 120K vurdu. Daha doğrusu 7. 120K yedi. İşte. Kerem hoş geldin. Kesiyorum Enes ya, ben adam kesiyorum zaten. Bizim takımda en çok benle Tay Snow kesmiş. Adam kesmeden olur mu yoksa? Bunları kesmezsek nasıl olacak? Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Mutlu ailesi hoş geldin. Burayı tutalım. Counter mantır umurumda değil. Aradan geçti. Yapacak bir şey yok.
counter'ları bu arada. 2 tane kılıç zor. Bu da zaten şu an birinci olan şu adam. O yüzden boş komp değil. 2 tane kılıçla da önden arkadan Kiros ne kadar dayanır Allah'a emanet de bu kaçtı. Dayanabildiği kadar dayandı çocuğun. Bu arada bahsedeyim bir olay var. Yani hani bu 91 konusu biliyorsunuz var. Onunla ilgili çok önemli gelişmeler, havadisler aldım. Çok da önemli birinden. Yani bilgilerin doğruluğu %99.9 diyebilirim arkadaşlar. 91'deki 88'deki olaylar şu şekilde oluyormuş. Hayvanlar için bahsediyorum. Bu 91 ile 88 arkadaşlar iki erada milyonerler tarafından oynatılıyormuş. Bildiğiniz milyoner insan, yani çok ciddi bir iş insanı düşünün. Mesela bugün gündem işte Koç diyelim. Koç ailesi gibi bir insan düşünün. Öyle yüksek mevkiden milyoner. Kendine ekip tutmuş. Ekip oyuna başlatmış. Ve bunlara 7/24 oyun oynatıyor. Ayrıyetten para konusunda da çok sıkıştıklarında hiç sorun değil deyip destek oluyor. Yani bütün server'ı aslında tahmin ettiğimiz gibi bir kişi besliyormuş. Ama hani oyun değil bu. Bir milyoner, hayvanlı milyoner. 88 ile de 91 arasında, yani 2 milyoner arasında çekişme varmış. O yüzden birbirleriyle böyle yarışabilmek için gerçekten gözleri dönmüş bir şekilde, yani 7/24 oyun oynatacak şekilde işçiler diyelim tutmuşlar ve dönüşümlü olaraktan aralıksız, o yüzden sürekli farklı kişiler aslında oyunun etrafında oynuyor. Ve sohbete de o yüzden hep düşük seviyeler yazıyor. Çünkü yüksek seviyelerde oynayanların zaten onlar robot gibi düşünün, insan ama hani paralı çalışan gibi, onların yazma yetkisi, konuşma yetkisi yok. Sadece oyunu oynayacaklar, sürekli aktif olacaklar. Bu kadar arkadaşlar. 2 milyoner arasındaki çekişmeymiş 81 ile 88 ile 91'i. O yüzden bütün serverda output olmasının sebebi bu. Bütün serverın hepsinin aynı anda gelişmesinin sebebi bu. Finansal kaynakları var. Bir kişi besliyor. Ondan kaynaklı bu kadar gelişmişler. Kısayım tabii ki oyunun sesini. Şöyle. Yani işte aslında Tencent kıyak geçmiyor. Tamamen milyonerlerin manyaklığı oyuna milyoner fon sağlıyor ve bildiğin Era'yı milyoner yönetiyor aslında. Bir şirket gibi düşünün arkadaşlar. Bir şirket var. Çalışanları var. Çalışanların tek işi oyun oynamak 7/24. Savaşlara katılmak, etkinlikleri yapmak, hesapları geliştirmek. Maddi bir durum olduğunda da işte patron bu gerekiyor. Tamam. Hiçbir şeyden kaçınmayın. Harcamanızı yapın. Alın işte şu kadar doruk bilmem ne falan diye de işler çözülüyor. Yani olay bu arkadaşlar. Tahmin ettiğimizin farklı versiyonu. Yani tabii ki Tencent kendisi yapmamış ama sonuçta fonlayan, bütün Era'yı yöneten milyoner var. Bir kişiden çıkıyor.
Abad Barin Sasanin. Bitti. Onun dışında bakayım. Konuşmamızda hemen bakıyorum. Yani buradaki 88'de 89'da 91'in birinci olmuşum bizde. En çok öldürme de 52 ile, ben de en uzun işgalde. Hepsinde birinci olmuş olsaydım. Bir yandan da konuşuyorum. Herkesin eline sağlık. Kim gelmemiş? O bayağı gelmeyen var. Yuri yok. Elon Wolf yok. Redkit, Esat, Spoton. Tövbe yarabbim. Spoton en güçlüsüydü bizim ekibin. Gelmemiş. En güçlü yoktu. Yani rakip bizden daha güçlü görünüyordu ama şöyle göstereceğim. Bizimki White Tiger'dı arkadaşlar. 3.3 milyarla. Rakip 3.6 milyardı. Spoton birinci dediğim gibi. Snow ikinci. 4 Euro üçüncü ki bu da gelmedi. İlk 3'ten 2 kişi yoktu. Snow ikinci olmuş. Ben birinci olmuşum. Valdena'yı kaçıncı olmuş? 6. olmuş. Güçlü 3. ama Kimsesiz Baba'yı tebrik ederim. Ve 30 kişiymiş yani hani sözde. Ama tabii kaçı geldi Allah bilir. Yani bizde 25'te 19 kişi katılmışız. En güçlüler de yok. Elimize sağlık. Tebrikler valla. Şimdi dönelim. 89 ile 91 Tayvanları. Bu iki milyoner arasındaki çekişme arkadaşlar, işte kim daha zengin mevzusu. Patron yarışı yani. İşin gerçeği. Egoya dönmüş artık. Ego savaşına dönmüş. O yüzden biliyorsunuz milyoner insanlar için bu tarz paralar komik kaçıyor. Küçük paralar yani. Hani bizim belki aklımıza çok yüksek meblağlar gibi geliyor ama aslında değil. Ya bugün bir Monaco'da mesela F1 için giden yatları görün. O kadar çok milyoner var ki. Hani adamlar bazı şeyleri umursamıyor ve burada da ego savaşına döndüğü için çok normal diye karşılıyorum ben. Yani 89'un patronu mesela şey olarak demiş. Ne gerekiyorsa yapın, para önemli değil. Milyonlarca asker yakarak çölü öyle kazandılar mesela. Ya Kenan, buradaki pilot da değil, bildiğin şirket oynuyor yani. Hani böyle filmlerde var ya, hazine avı, oyunun işte yapımcısı içine gizli bir şey, neydi o? Başlat, Ready Player'dı galiba. Oyunun içine işte şey dizmiş bir firma çıkıyor, hemen şirket kuruyor, oyuncuları oynatıyor. O büyük ödüle ulaşmak için. Onun gibi bir şey olmuş. Bizimki biraz ondan. Bu arada bilmeyenler için ya da kaçıranlar için bilgisayar sürümü geliyor arkadaşlar. Herkesin en çok merak ettiği konuydu. 23 Haziran'da Steam'de çıkıyor PC sürümü. İndirip PC'den de oynayabilirsiniz. Oynamanız daha kolaylaşır. Ben bilgisayardan mesela oynuyorum. Hem telefon şarjı bataryasını da öldürmemiş oluyorum. O avantajı da oluyor. Bilgisayardan çıkınca ben Rusları da bekliyorum. Steam'i çok kullanıyorlar. Gerçi adamlar savaşta ama yine de oyuna zaman ayırabilirler diye düşünüyorum. Onlar da çünkü gerçekten oyuna sardığımı fena sarıyorlar. Ruslar da çok fena oyuncu. Yani PC sürümünde Steam'de, o yüzden geldiğinde bence oyun biraz daha canlanacak. Daha çok aktif kişi olacak. Oyuna yeni başlayan kişi sayısı çok artacak. Ama genel olarak para yatırılmanı isteyen bir oyun. Şu anki sistemler gitgide, ödül sistemleri biraz daha güzelleşti. Alımlar daha kolaylaştı. Mağazalar daha zenginleşti. Yani çok fazla şeye erişebiliyorsunuz mağazalar sayesinde. Ama yine de tabii ki yatırımı isteyen bir oyun.
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Dümdüz sadece full etkinlik şeyle çok zor ki bir yandan zaten challenge videolarım devam ediyor. O hesaba ara ara bakıyorum arkadaşlar. Her gün bakmıyorum. O yüzden böyle wow bir sonuç beklemiyorum. Hani hiç yatırım yapmayan, arada bir giren, çok vakti olmayan biri gibi bakıyorum o hesaba. Ama ona rağmen bir haftada falan 9 milyon güç arttırmıştım hesapta. Ve hani o haliyle 37 milyon falan gücü var hesabın. 50 milyon 60 milyonu kesiyorum. Hayda. Dayak yedik. Hadi ya. Emin kardeşimiz bıraktı mı? Emre hoş geldin. Ya emin misin ya Emin'in bıraktığından? Bak merak ettim. Mesaj atıp soracağım olmadı. Senatör fonluyorlar ya. Yani şimdi milyoner dediğin zaten adam ütopik rakamlar. Burada binlerce dolardan zaten Arthur'u beşliyorsun. Binlerce dolara bakıyor Arthur beşlemek. Şu an Kenan ben BlueStack kullanıyorum. Bayağı dayak yemişim. Abi böyle bir erada da yiyorsun yani. Yiyorsun. Vur. Niye vurmadın? Hey, hey. Bugün pazar arkadaşlar. VIP mağazayı boşaltmayı unutmayın. Sonra kaçırmayın. Yenilenecek yarın. Hey, Onun dışında yeni yüzükler geliyor. Zaten şey atmıştım. Shorts. Hem Türkçesini hem İngilizce halini attım, paylaştım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar yüzüklere. İlk başta 5 tane demişlerdi ama 4 taneyi paylaştılar. Herhalde şu anlık 4 tane gelecek. Bir tane de yüzük sıfırlama hakkımız olacak. Ya bir tane olması kötü bu arada. O biraz üzdü. Buradan da düdük istemiyorum. Şunu da erdem kasamadım ya burada. Gerçekten erdem kasamadım. Şuraya bak. 3,5 milyon var sadece. Kaynak alayım. Çünkü restorasyon gerçekten çok kaynak yiyor ve bazı yerleri beşlemedim. İyileştirme de alalım. Tamam yeter. Zaten diğerleri şey değil. Buradan alacağım bir şey yok. Şimdi yeni hafta olacağı için bir bakıyorum arkadaşlar. Bir yandan temizliyorum. Kahramanları yükseltmek için gerçekten ihtiyaç var. 160 seviye falan yapmak, 155 seviye yapmak çok zor, zahmetli, çok kitap istiyor. O yüzden ben VIP mağazadaki kitapları da çekiyorum arkadaşlar. Yani şunları halledelim. Evet. Şimdilik yeter. Bir de şuna vurayım. Onun dışında başka bahsedeceğim bir şey var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. Aklınıza bir şey geliyorsa söyleyin siz de. Yüzükler dedik.
Bu Tayvanlardan bahsettik. Vallahi ismini Rusça yaptılar ha. Üzüldüm ya. Emin yani iyi oyuncuydu da vakit ayıramıyordu o da yani. İş insanı o da. Vakit ayırması zor. Bakın mesela yeni etkinliklerden bu hazine parşömeni kısmı gerçekten çok iyiydi ödülleri. Yani şimşek kristali veriyordu, çekiç veriyordu. Baya güzel etkinlikler var. Geldi. Gelmeye de devam ediyor. Biraz daha zenginleşecektir. Büyü ritüeli diye mesela bakın. Ondan sonracığıma neredeydi o yeni şey? Savaş bilmem nesi gelecek ya, belli bilmem ne. Canavar besleyeceğiz falan. Şu. Yani bunun da ödüllerini şöyle baktığımızda adetleri göremiyoruz ama şu an güzel görünüyor. En çok ihtiyacımız olan şeyler. Bakalım ne çıkacak, ne olacak göreceğiz. Yarın başlıyor. En kudretli vali başlayacak. Bizde tabii ki arkadaşlar, bu herkeste başlayacak diye bir şey yok. Videoyu beğenmeyi unutmayalım bu arada arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Like'ı esirgemeyin. Bir like, bir beğeni. Çok görmeyin bir beğeniyi. Şöyle bir yandan ne yapayım biliyor musunuz? Diğer hesabı da bir açayım. O challenge hesabımı da göstereyim. Son durumu ne? Ne alemde? O sırada bir de şu da 16 tane şey kessin. Ya bir de bunun hızlıca şeylerine de bakayım da. Geliştirilecek taş var mı? Si c'est le jour de notre dernière Accept his drive. Uyarı olarak çıkıyor ama bazen çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden çok güvenemiyorum. Elimde fazladan taş varsa en azından birleştireyim vereyim istiyorum. 가벼이 움직이지 말라. 침착하게. Bunların da gemler sarı kırmızı sarı kırmızı. Bunda mor var. Bakayım elimde hiç sarı var mı toplama. Yok. Bunlar da mor. Mor sarı. Mor sarı. Hadi bunu da yükselteyim. 40 olsun. Toplamaya gönderiyoruz çocuğu o kadar. Mor. Mavi var. Bakayım maviden daha iyi var mı? Yok. Evet, geliştireceğim bir teçhizat var mıydı? 80 bunlarda. Bu da 80. Magmalar da dolmuş. Şimşek bile basmışız bunu. Ya bunu niye şimşek basmışım ki ben? Uyku sersemi falan mı bastım acaba? Buna basacağıma giderim ana kompa basarım. Şimdi bunu oturup sıfırlasam... Üf, uğraşmak da bir dert.
çıkartıp sıfırlasam hiç uğraşmayacağım ya, aman kalsın. Bricks and blocks have lives of Bendeki their own. üşengeçlik. They stand eternal. The heart. Agilem hominum natram cognosco. Bunda da bir şey yok. Bunda da. Buradaki yüzüklere çok bakmayın arkadaşlar. Elimde olanları öylesine koydum. Ya bunlar artık kaçıncı şeyler bilmiyorum yani. Hani ana kompum falan diye biliyorsunuz. Ana komplar işte buralarda. Bir de kılıç falan. Hani bu mızrak tamamen dördüncü, beşinci komp gibi düşünün. Bu da aynı şekilde. Süleyman Şar, Teo için. Bunda da ne yapmışız? Teçhizatlar 80 seviye. Yüzük gem koymuyorum. Gerek yok. Ama bunları geliştirebilirim. Çünkü bunun dışında geliştireceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Artık bütün teçhizatları geliştirdik. Bir şey kalmadı. Şunu da verebilirmişim bak, magma kristalini. Bir dahakine ona veririm. Onun dışında Herald'a kafa gelmiş. Ne kaldı? Bak mesela Herald'a basılacak kafa var. Kırmızı yanmıyor yanında. Hani dikkat çekmiyor. İlla böyle içine girip bakmak gerekiyor. O kötü. Hani bir uyarsa daha güzel olacak. Confucius'umuz burada duruyor. Yatıyor şu an. Aa bak, bunu seviye kasmam lazım. %128'e kadar getirebildim. Elimdeki bütün kitaplar da bitti. Bunun yeteneklerini vermiş miydim? Vermemişim. Onları da halledeyim. Hemen sonra sohbete bakacağım. Yani bir şey yazdıysanız arkadaşlar daha okuyamadım. Yazmadıysanız da canınız sağ olsun. Dinlemeniz de olur. Abi stratejiyi nereye koymuşlar ya? Görüyor musun? Yani ben bunu verir miyim hiç? Bir tanesini boş yere çöpe atacağım ya. Ya ne biçim bir şey koymuşlar, bak onu şu an fark ettim Confucius'ta. Zırh veririm, ona vermem. Başka. Onu vermeden de açılmayacak bu gidişle. Zırhlara verdiğim halde yetmedi. Bir de şu zırha verelim. Açılması lazım artık. Aynen, açıldı. Evet. Bunu da bitirdik. Yetenek kısmını. Ahmet hoş geldin. Allah, mikrofonu vuruyorum. Luz'un en verimli komp hangisi? Louis Belisarius Elizabeth.
Murat olur yapalım. Yani hesabına bakalım, yayında düzenleyelim. Olur. Bir gün yapalım onu. Tayfun hoş geldin. Gemleri ben şeye göre düzenliyorum. Elimde olanlara göre. Bir de ne yapacaktık şimdi? Düşünüyorum. Diğer challenge hesabını gösterecektim sizlere. Onu açayım. Arka planda niye açılmamış o? Açayım. Onu da başka bir arayüzden arkadaşlar kullanıyorum, açıyorum. Yeni gelen yüzük Villa'da daha iyi duruyor Ahmet. Musa'yı yani Roland'ın yoksa çıkartma. Roland'ın varsa ama Musa'yı çıkartabilirsin. Orada önemli olan Roland'ın var mı yok mu? Bir de şöyle şey yapayım. Diğer hesabı bir yandan açıyorum. Hemen bakalım diğer hesabımıza. Yine açılmadı. Bir yandan arka planda diğer hesabı açmaya çalışıyorum. Ekran kararmasın diye daha sizi o ekrana geçirmedim. Yok, açmıyor ya. Garip bir şekilde. O da LD Player arkadaşlar. Şöyle bir de yapayım. Öyle de yok. Allah Allah. Bir daha deneyeceğim. Açmazsa artık. Oo Bilal'im hoş geldin. Açmazsa artık yapacak bir şey yok. Evet. Bir yandan şey yaptım. Sipariş verdim ki şey olsun. Arka planda şu şeyi almayı daha unuttuğum için yani almadım. Önceliğim diğer paketlerde. Krallık Hazinesi'ni daha açmadığım için onu almak için bir sipariş verdim de pıt pıt zil sesi duymuşsunuzdur. Açıklayayım. Dıt dıt dıt.
Evet, Aziz geldi. Aziz babamız geldi ama yani başarısızlıkları da vardı. Zaten işte kulübün borçları şeyler falan ondan çıkmıştı. Ne kadar doğru tercih tartışılır ya. Valla karatenin hesabı evet Damon almış diyorlar. Göçte de ona gidecekmiş diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Bende yüzükler bu arada evet var birazcık. Şurada da birazcık stoğumuz var. 159'da çekicimiz var. Zaten adı da değişti. Şöyle bakayım. Daha değiştirmemiş. Yani bilmiyorum ne kadar doğru. Karate hesabını da satmaya da bilir çünkü satacak da biri değil pek. Yani oyunu seviyor. Biraz bağımlı. O yüzden bilemiyorum. İşin gerçeği ne kadar doğru bir haber bilemedim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Aslında Pioneer sunucusunu iyi hatırlattın Ahmet. Bana oyun teklif etmişti. Attı. Bakayım linkimi. Ulan herkes de görmesin şimdi. Mühür yüzükleri bunlar arkadaşlar bu arada. Pioneer'ı çok önceden attı. Etkinlik gelmeden işte fikir almak falan. Bakın burada Pioneer'dan bahsediyor da posta yoluyla gönderdiğim falan gir diyor. Burada da işte daha çıkmadan anlattı etkinliği. Düşüncen ne falan diye soruyor. Ben de gerçekçi biri olarak arkadaşlar oynamadan bir şey demek istemiyorum dedim. Yani test etmediğim şeyleri, görmediğim şeyleri uydurmayı ya da şey yapmayı sevmiyorum. Benlik değil. Tıklanma için de gerek yok. Yüzüklerimiz bunlar. 9 Haziran 16 Haziran arasında etkinliği geliyor. Sıfırlama etkinliği gördüğünüz gibi bir tane ama yani o da değişik. Şimdi şu maile bir bakayım aklımdayken. Geldiyse Pioneer şeyi orada test için. Ya ona da zaman ayıramıyorum. Yalan yok. Çok absürt şekilde Pioneer'ı başlatıyorlar. Onları verdiğim emeğe değmiyor yani hani. Zaten hani biliyorsunuz çok böyle YouTube biraz böyle benimki şu an bu şeyle bir gelirim öyle ciddi bir şeyim yok. Zamanıma değmiyor yani. Vakit nakittir. Gerçekten o konuda değmiyor. Hemen Gmail'ime bakayım bir. Karaböcük hoş geldin. Evet. Patron hoş geldin. Bence Safi gelse daha iyi olabilirdi. Yani Aziz eskiden beri sevdiğim biri ama işte o son olaylar, o Fener'in yok oluşu zaten onunla başladı. Yani aradan çok zaman geçtiği için Koç'ta uzun süre gitmediği için unuttuk gibi ama unutmamamız lazım. Aslında onlaydı. Ya Fenerbahçe için en iyisi olsun. Ne diyeyim hayırlısı olsun. Yani yapacak bir şey yok. Ben kazanacağını biliyordum Aziz Yıldırım'ın bu arada yani açık ara. Çünkü seçim kampanyalarını yürütmesi, işte atkılar dağıtıyor adam, etkinlikler yapıyor, şeyler yapıyor. Daha güçlü bir adaydı.
bu işe daha çok böyle gerçekten gönül veren bir kişi. Ama çok yaşlı arkadaşlar. Yani çok yaşlı. Bunun maili bana niye gelmemiş ya? Ben buna söyleyeyim, bir daha mail atsın bana Ketrin. Hatta şuradan kayıt şeyini WhatsApp'tan yazayım ben Ket'e. Türkoğlu hoş geldin. Aleykümselam. Bu oyunda süper kor olmak için yine para para para. 12 kesmiyor. Üstünü 13'e de şey yaparsan böyle neydi? İmparatorluk parasıyla falan atlatmaya çalışırsan da öyle kolay kolay vermiyor. Evet, şeyi açmadı arkadaşlar. Challenge hesabını. O şeye giremedim arayüze nedense. Bu bir işaret olabilir. Kenan hoş geldin. Para tek başına yetmiyor aynen. Aziz'in şeyliği orada güzel, Aziz Başkan'ın. Adam sert adam. Yani masaya bir ağırlığını koyuyor, yumruğunu vuruyor, böyle şey yönetmiyor. Saldım çayıra Mevlam bayrağı. Abi holding değil bu. Adamların içinden geçiyor. Daha agresif, daha kontrolcü bir adam. Şafak'ta parçaladık, orası ayrı da. Ben yayında böyle şeyler deyince sonra linçliyorlar beni. Yani neden linçliyorsunuz arkadaşlar? Yendik, yenildik. Söylüyoruz işte. Vallahi insanlar kızıyor. Yenildiğini duymaya dayanamıyorlar. Ben biz yenilince de yenildik diyorum. O zaman bugünlük erken bitirelim. Challenge hesabını açamadım. Ona da bakamadım doğru düzgün ya. Ama yine de güzel güç atlanıyor. Hiç yatırım yapmadan güzel noktalara geliniyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olup birer yorum atarsanız en azından izlenmeyi, tıklanmayı, algoritmayı biraz daha yukarıya çekersiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Patron valla bu sene şampiyon Fenerbahçe olabilir gibi. Olabilir gibi ama yani yine çok umutlanmamak lazım. Aziz Başkan da yaşını başına almış bir adam. Şimdi yani dedene takım emanet etmek gibi bir şey oluyor birazcık. Ama Fenerbahçe'ye de gönlünü vermiş, hayatını adamış bir adam bir yandan. O konuda da hani elinden geleni yapacağını da düşünüyorum. Ama eski işte geçmişteki bu borç olayları, Fener'in sürüklenmesi falan filan, neyse o detaylara girmeyeceğim, Temmuz olaylarına. Ama Lugano'lu, Roberto Carlos'lu, Alex'li, yani David'li bilmem neyli falan, ben gerçekten böyle dünya yıldızlarını toplamış bir takım. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile çeyrek final falan, Chelsea maçına mesela gitmiştim. Yani efsaneydi, güzeldi. Yenmiştik de yani hani gerçekten güzeldi ama bir anda olaylar falan filan derken gidiş o gidiş. Takım o zaman dağıldı. Üstünden ne kadar sene geçse de toparlanamadı. Ne bir daha öyle oyuncular geldi,
Geldi dediklerimizde ne de öyle oyuncu çıktı. Yattılar, oturdular yani. Sadece yiyip içip para kazandılar diyebiliriz. Takıma bir şey olmadı. Tutmadı. En iyi teknik direktörleri denedik. Yine olmadı. Yapı var mı yok mu artık orası tartışmaya bayağı açık. Ama bakalım. Bakalım. Burayı bu arada bilmeyenler varmış. Ben buraya hiç değinmemiştim ama şöyle diyeyim, 600 yeter bu arada. Çok fazla basmaya gerek yok. Burada arkadaşlar işinize yarayanı açın. Yani gidip de böyle hepsine saldırmayın. Benim ana main'im mesela nedir? Mızrakla süvari gidiyorum şu an. Ama esas ilk başlangıç zaten zorunlu olan bu. Burada gördüğünüz gibi saldırı, savunma, can, birim kaybı ama toplama, dikkat edin ona. Seferberlikte savunma bonusu, toplama hızı, işte yürüyüş hızı, saldırı bonusu veriyor. Burası mesela benim açtığım tüm birim türleri saldırı, savunma, can, iç kale savunması. Aynı şey olduğu için geçiyorum. Birliklerin hasarını 5 arttırıyor. Yağmalama limitini 100.000 arttırıyor. Birlik kapasitesini 500 arttırıyor. Bunu da o yüzden fullledim. Burada da süvariler var zaten. 8.000'e kadar geldik. Bunu 8 seviye yapar mıyım bilmiyorum. Onun yerine şunu da yapabilirim yani. Çünkü mızraklı benim ana main'im. Mızraklı da 8.000'de şu anda. Bunu 8 yapabilirim ya da kılıca gidip kılıç açabilirim. Bir de daha uygun çünkü bunları açması. En azından kılıçları da güçlendirebilirim. Neyse, konuştukça konuşuyorum ben arkadaşlar. Fenerbahçeliyim ya bu arada ben de. Hani çok şey yapmak istemiyorum. Süper kor yapacağız seni de Ahmet. Zamanla olacak. Osmanlı'ya dair bir bilgilendirme yok bu arada Hüseyin. Maalesef. Ona bir şey diyemiyorum Osmanlı konusuna. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sefer gerçekten sonlandırıyorum. Seviliyorsunuz. Sizlerle sohbet etmek çok güzel. Ama saat geç oluyor. Yarın iş var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.